Hayvan gübresi atıktan daha fazladır. Toprak ekosisteminin hayati bir bileşenidir. Solucanlardan bakterilere kadar bu organizmalar organik maddenin parçalanmasına yardımcı olarak onu bitkilerin büyümesi için gereken besinlere dönüştürür. İşte burada hayvan gübresi devreye giriyor. Bir hayvanın yemeğinden arta kalan organik madde ve besinlerle doludur. Bu besinler açığa çıktıkça bitkilerin kullanımına uygun hale gelirler. Azot, fosfor, potasyum gibi bunların hepsi bitki büyümesi için gerekli elementlerdir ve hepsi hayvan gübresinde bulunur. Ancak hayvan gübresinin faydaları besinlerle sınırlı değildir. Gübre aynı zamanda toprağın yapısının iyileştirilmesine de yardımcı olur. Toprak parçacıklarını birbirine bağlamaya yardımcı olarak bitki kökleri için mükemmel olan ufalanan bir doku oluşturur. Bu geliştirilmiş yapı suyun daha kolay nüfuz etmesini sağlayarak akıntı ve erozyonu azaltır. Hayvan gübresinin belki de en çok gözden kaçırılan faydalarından biri faydalı toprak mikroorganizmalarını teşvik etmedeki rolüdür. Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu minik yaratıklar toprağın sağlığı açısından hayati öneme sahiptir. Organik maddeyi bitkilerin kullanabileceği bir forma parçalayarak ayrışma sürecine yardımcı olurlar. Ayrıca hastalığa neden olan organizmaların baskılanmasına da yardımcı olarak toprağı bitkilerin büyümesi için daha güvenli bir yer haline getirirler. Hayvan gübresi toprak sağlığının korunmasında çok önemli bir rol oynuyor. Bu sadece atık değil, aynı zamanda toprağın beslenmesine, yapısının iyileştirilmesine ve bir dizi faydalı mikroorganizmaların desteklenmesine yardımcı olan değerli bir kaynaktır. Her ne kadar konuların en ilgi çekicisi olmasa da hayvan gübresinin önemini anlamak hepimizi ayakta tutan yaşam döngüsünü anlamanın anahtarıdır. Hayvan gübresi toprağa eklendiğinde orada öylece durmaz. Tabiri caizse bir dönüşüm, bir ayrışma sürecinden geçiyor. Bu işlem öncelikle gübreyle beslenen ve gübreyi parçalayan bakteri, mantar ve solucan gibi toprak organizmaları tarafından gerçekleştirilir. Ve bu ayrışma meydana geldikçe gübre humus adı verilen bir maddeye dönüşür. Artık humus toprak dünyasında bir nevi süperstardır. Bitki ve hayvan maddesi ayrıştığında toprakta oluşan koyu renkli, besin açısından zengin bir organik maddedir. Topraktaki organik madde seviyesini artıran da bu humustur. Daha fazla organik madde bitkiler için daha fazla besin anlamına gelir, değil mi? Ancak bu sadece besinlerle ilgili değil. Organik madde düzeyi yüksek olan toprakların su tutma kapasitesi de daha yüksektir. Humus bir sünger gibi davranıyor. Suyu emiyor ve ona tutunuyor. Bu kuraklık zamanlarında yüksek organik madde içeriğine sahip toprakların bitkilere su sağlamaya devam edebileceği ve hava sertleştiğinde onların hayatta kalmasına yardımcı olabileceği anlamına gelir. Organik madde bakımından zengin topraklar aynı zamanda daha iyi bir yapıya sahiptir ve bu da onlarla çalışmayı kolaylaştırır. Sıkışma olasılıkları daha azdır. Bu da bitki köklerinin daha kolay büyüyebileceği anlamına gelir ve erozyona karşı daha dirençlidirler. Dolayısıyla şiddetli yağmurlarda akıp gitme olasılıkları daha azdır. Hayvan gübresiyle topraktaki organik madde miktarının artırılması sadece bitkileri beslemekte kalmaz. Aynı zamanda onların korunmasına da yardımcı olur ve toprağın işlenmesini kolaylaştırır. Bu bir kazan-kazan durumudur. Hayvan gübresi yoluyla topraktaki organik seviyelerin artması sadece faydalı değil, aynı zamanda toprak sağlığı için de gereklidir. Bu yüzden bir dahaki sefere bir gübre yığını gördüğünüzde burnunuzu tıkamayın. Bunun yerine toprağınız için yapabileceği tüm iyilikleri düşünün. Hayvan gübresini toprağınıza uygulamanın en iyi zamanı sonbahar veya ilkbahar başıdır. Yani ürünlerinizi ekmeden önce. Bu, gübrenin toprağı ayrıştırması ve besinlerle zenginleştirilmesi için yeterli zamanı sağlar. Büyüme mevsimi sırasında gübre uygularsanız bitkilerinizi çok fazla nitrojenle yakma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bununla birlikte iyi çürümüş veya kompostlanmış gübreniz varsa bitkilerinizi büyüme mevsimi boyunca besleyerek onlara besin takviyesi de yapabilirsiniz. Bu toprağın sağlığını ve canlılığını artıran, onu bitkilerin gelişmesi için birinci sınıf bir mülk haline getiren süper gıdalı bir smoothie vermek gibidir.
Şimdi videoyu bu kısma sardığınızda nerede sorusunun cevabını bekliyorsunuz. Gübre, besin gerektiren mahsullerin yetiştirildiği alanlara uygulanmalıdır. Örneğin domates, mısır ve kabak gibi sebzeler hayvan gübresinde bulunan zengin besinlerden büyük ölçüde faydalanabilir. Ancak unutmayın, farklı gübre türlerinin farklı besin profilleri vardır. Bu nedenle gübreyi mahsulle eşleştirmek önemlidir. Örneğin tavuk gübresi nitrojen açısından zengin olduğundan yeşil yapraklı sebzeler için mükemmel bir seçimdir. Öte yandan inek gübresi besin açısından dengelidir ve çoğu ürün için her açıdan iyi bir seçimdir. Tavşan gübresi de bir başka harika seçenektir. Çünkü nitrojen bakımından zengindir ancak bitkileri yakmaz. Bu da büyüme mevsiminde kullanılmasını güvenli kılar. Bunlar sadece verdiğimiz birkaç örnekten biridir. Toprağınızın iklimi ve mevcut durumu da dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir. Toprağınız besin açısından zaten zenginse çok fazla gübre eklemek aşırı besin yüklemesine yol açarak bitkilerinize zarar verebilir. Benzer şekilde kuru bir iklimde çok fazla gübre tuzluluk sorunlarına yol açabilir. Toprağınızı, mahsullerinizi ve her ikisinin özel ihtiyaçlarını anlamaya gerektirir. Doğru yapıldığında hayvan gübresi kullanımı toprağınızın sağlığını ve mahsulünüzün verimini artırabilir. Hayvan gübresinin doğru kullanılması toprağınızın sağlığında ve mahsulünüzün veriminde önemli bir fark yaratabilir. Şimdi biraz vites değiştirelim. Hayvan gübresi kullanırken en önemli endişelerden biri patojen kontaminasyonu riskidir. Hayvan gübresi zararlı bakteriler içerebilir. Düzgün kompostlaştırılmazsa bu bakteriler hayatta kalabilir ve potansiyel olarak mahsullerinizi kirletebilir. Bu özellikle meyveler ve yeşil yapraklı sebzeler gibi çiğ olarak tüketilen ürünler için geçerlidir. Hayvan gübresi kullanmanın bir diğer potansiyel zararı ise aşırı gübrelemedir. Ne kadar çok olursa o kadar neşeli olacağını düşünebilirsiniz. Gübre harika bir besin kaynağı olsa da çok fazla kullanılması besin akışına neden olabilir. Bu fazla besin maddesinin yağmur veya sulama yoluyla yıkanıp gitmesi ve genellikle yakındaki su kütlesine ulaşmasıyla meydana gelir. Bu sudaki oksijeni tüketen ve su yaşamına zarar veren alg çoğalmaları da dahil olmak üzere çeşitli çevre sorunlarına yol açabilir. Ayrıca tüm gübrelerin eşit besin yapısına sahip olmadığını bilmek önemlidir. Farklı hayvanlar her biri kendi besin bileşimine sahip farklı gübre türleri üretir. Belirli bir bitki için yanlış gübre türünün kullanılması bitkiye fayda sağlamak yerine potansiyel olarak zarar verebilir. Örneğin tavuk gübresi nitrojen bakımından zengindir ve büyük miktarlarda uygulandığında veya uygun kompostlama yapılmadığında bitkileri yakabilir. Benzer şekilde inekler gibi otçullardan elde edilen gübre genellikle bitkiler için daha güvenlidir ancak aşırı gübrelemeyi önlemek için yine de dikkatli kullanılmalıdır. Unutmayın, önemli olan dengedir. Gübre, toprağınızı zenginleştirmenin ve bitki büyümesini teşvik etmenin harika, doğal bir yolu olabilir. Ancak düşünceli ve sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır. Aşırı gübrelemeden kaçının ve bitkileriniz için doğru gübre türünü seçin. Hayvan gübresi, hazır gübreler, kimyasal gübreler, hangisini kullanıyorsanız bütün kullandığınız gübrelerin dengesini ayarlamak oldukça önemlidir. Olabildiğince organik gübreleri kullanmak toprak sağlığı ve sürdürülebilir bir tarım açısından oldukça önemlidir. Biz de kendi işlerimizde hayvan gübresini kullanıyoruz. İlerleyen zamanlarda bunları nasıl yaptığımızı, makineyle ya da elle nasıl işlendiğini göstermek üzere yeni videolar çekeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.